Merhaba arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Annemin Elleri örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Alize Pufi'nin ipiyle yatay zincir tekniğini kullanarak ördüğüm tek kişilik battaniyenin yapımını anlatacağım. Battaniyenin yapımında Alize Pufi'nin gri renkli ipini kullandım. Numarası 87, 100 gramlık ipler, 9 metre. Evet, ben hazırım. Sizler de hazırsanız hemen yapım aşamasına geçebiliriz. Hadi bakalım. Yapımını anlatacağım tek kişilik battaniyeyi 70 ilmek üzerinden ördüm. Genişliği 1 metre 35 santim oldu. Bu çalışmayı 70 ilmek üzerinden sizlere anlatmam zor olacak. O yüzden 20 ilmek çıkartıp küçük bir parça üzerinden yapımını anlatacağım. Sizler bunu istediğiniz sayıda uygulayabilirsiniz. Başlamadan önce bakın ipimi açtım. Başlama noktasında ilmeğim kapalı. Örgümüz sökülmesin diye hemen bu ilmeği çıtlatarak ortasında şöyle bir ip var. Dikkatli bir şekilde kesiyorum ve açtım. Sizin yumağınızda başlama noktasında ipiniz açıksa çıtlatarak açmanıza gerek yok. Benim ilmeğim kapalıydı. O yüzden açtım. Örgüm bittiğinde de bunu arkaya tutturacağız ki örgümüz sökülmesin. Evet, şimdi ne yapıyoruz? 20 ilmek sayacağız. 20 ilmek saydım. İşaretimi koyuyorum. Yumaktan gelen ilmekleri sağa aldım. Çıkardığım ilmekler sol tarafta. İlk sıramıza başlıyoruz. Burgu tekniği için sağ elimi ilmeğin yukarısından tutup bir tur sola çeviriyorum. İlmek kıvrıldı. Elimle tutuyorum açılmasın diye. Ortadaki boşluktan yumaktan gelen sıradaki ilmek hangisi? Bu. Ortadan alıp çekiyorum. Bakın burgu oldu. Tekrar yapalım birlikte. Sola bir tur çevir, tut. Sıradaki bu. Arkadan öne alıp çekiyorum. Bir sonraki ilmeğe bakıyorum. Bir tur çevirdim. Arkadaki ilmeği alıp yukarı çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz. Burgu tekniğini tek kişilik battaniyelerde, çocuk battaniyelerinde, çift kişilik battaniyelerde, atkılarda, her türlü projelerde uygulayabilirsiniz. Yapımı çok kolay. Şimdi birinci sıraya gittik. İkinci sıramızda yine burgu tekniğini kullanacağız ama ters örgü yapacağız. Sıra başındaki bakın son ilmek bu. Yumaktan gelen iplerim burada. Karıştırmıyoruz. Önce ilmeği sola doğru kıvırıyorum. İlmeklerimizin yönü hiç değişmiyor. Sola doğru kıvırıyoruz. Yumaktan gelen ilmeklerimi işlem yaptığım ilmeklerin önüne alıyorum. Ters örgü yapacağız çünkü. Yumaktan gelen kıvırdım. Önden arkaya alıp çekiyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Sıradaki ilmeği sola çeviriyorum. Yumaktan gelen ilmeği ortasından alıp hop yukarı çektim. Kıvır, alıp çekiyorum. Kıvır, çek. Kıvır, önden arkaya al, çek. Sıramızın sonuna kadar böyle devam edelim. Evet. Çektim. İkinci sıramda ters örgümü bitiriyorum. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Yumaktan gelen iplerim arkada, örgüm önde. Sıra başında başlıyorum. Ama öncesinde ne yapacağız? Evet. İlmeğimi sola doğru kıvırıyorum. Arkadan gelen ilmeğimi şöyle bakıyorum. Arkadan öne alıp çekiyorum. Şöyle tutuyorum. Benim için böyle yapmak daha kolay oluyor. Şu iki parmağımla işlemi yapıyorum. Biriyle büküp diğeriyle tutuyorum. Arkadan gelen ilmeği de ortadan alıp çekiyorum.
Sıra sonuna kadar ilmekleri burgu yapıp düz örgüyle devam ediyoruz. Kenar örgüde 3. sırayı da bitirdik. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. Sıra başındaki ilmeğimi bir tur sola çeviriyorum. Yumaktan gelen ilmekler önde ve 4. sıraya başlıyorum. Önden arkaya alıp çekiyorum. Daha önce de göstermiştim. İlmeklerde uyguladığımız teknik aynı. Sola kıvır, ortadan al, çek. Son ilmeği kıvırıp önden arkaya alıp ters örgümü de bitirdim. Evet arkadaşlar, şimdi modelimizi uygulayacağız. Bunun için kenarda ben 4 ilmek çerçeve için bırakıyorum. Sizler 6 ilmekte şu tekniği uygulayacaksınız. Ben 4 ilmekte uyguluyorum. Hemen sıra başında uygulayalım. Ters örmüştük. Şimdi ne öreceğiz? Düz. Bir sıra ters, bir sıra düz. Hemen ilmeği kıvırıyorum. Arkadan öne alıp düz örgümü yapıyorum. Kenarda kaç tane yapacağım demiştim? 4. Hemen 2, şu 3, bu 4. Kafanız karışmasın. Şöyle işaret de koyabilirsiniz. Bu tamamen kenar şeklinde örülüp ilerleyecek. Modelimizle hiçbir alakası yok. Burada farklı bir işlem uygulayacağız. Şimdi modelimize bir bakalım. Uygulayacağımız modeli daha iyi anlayabilmeniz için her zaman olduğu gibi sizlere şöyle şablonlar hazırladım. Birinci sıramın şablonunu masamın üzerine alıyorum. Şablonla çalışacak olan arkadaşların daha iyi anlayabilmesi için de üzerinden geçiyorum. Bakın, sağdan sola hareket ediyoruz birinci sırada. Bu bizim modelde birinci sıramız. Burayı karıştırmayalım. Burası çerçevedeki 4. sıramızda. Orayı karıştırmayalım. Orası bitti artık. Şimdi modelimizde birinci sıraya geldik. Sıra başında bir tane ilmeği düz örüyoruz. İkinci ilmeğe geldiğimizde soldaki ilmeği sağdaki ilmeğin üzerine ne yapmışız? Çaprazlama yapmışız. Solu sağın üzerine yatırarak örmüşüz. Bir düz, bir çapraz. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıra sonunda 1, 2, 3 tane ilmek düz öreceğiz. Ben bunu şimdi 20 ilmek üzerine uygulayacağım. Sizler kaç ilmek çıkardıysanız, benim gibi tek kişilik bir battaniye yapmak istiyorsanız 70 ilmek üzerine uygulayabilirsiniz. Burası kenar işareti. Sıra başında şablonuma bakıyorum. Bir tane düz. Düz örgüyü de biliyorsunuz. Yavaş göstereceğim. İlk kez öğrenen arkadaşlarımız olabilir. Öndeki ilmek, arkadaki yumaktan gelen ilmek, ortadaki boşluktan geçirip yukarı çekiyorum. Bu bizim düz örgümüz. Şimdi diğer ilmekleri ne yapıyoruz? Çaprazlama. Bunun için şöyle ikisini tutuyorum. Diğer bütün ilmekleri bıraktım, kafanız karışmasın. Kanalımda da çaprazlama nasıl yapılır ayrı bir videoda anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz. Sağdaki ve soldaki ilmekler olarak elime aldım. Bu sağdaki ilmek, soldaki ilmek. Şablona bakıyorum. Solu sağın üzerine çaprazlıyoruz. Solu yukarıya alıyorum. Sağın üzerine getirip çaprazladım. Elimle tutuyorum. Şöyle fiyonk gibi bir görüntü oluştu. Yumaktan gelen ilmeklerle öreceğim için bakın burayı bırakmıyorum. Yumaktan gelen ilmeklerimi parmağımın üzerine aldım. Bunu örmüşüz. Sıradaki ilmek hangisi bu? Önce sıradaki bu olduğu için üstteki ilmeğin içerisinden alıp çekiyorum. Bırakmıyorum, bakın hala parmağımla tutuyorum çaprazladığım ilmekleri. Arkadaki gelen ilmeğin içerisinden alıp çekiyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane düz. Düz örgü göstermiştim. Arkadan öne alıp düz ördüm. Diğer ilmekleri çaprazlıyoruz. Soldakini sağın üzerine çaprazladım. Biraz önce ağır göstermiştim. Umarım anlamışsınızdır. Aldım. Şimdi düz. Arkadan öne bir tane düz. Bir çapraz, bir düz. Bir çapraz, bir düz. Sıramızın sonunda 3 ilmek kalana kadar devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum ben. 4 ilmek kenarda bırakacağız.
Benim 3 ilmek kalmış mı sayıyorum. 1, 2, 3. Evet, 3 ilmek düz örüyorum. 2, 3 ilmek düz ördüm. Kenarı nasıl yapıyorduk? Evet. Çevir. Arkadan öne al. Sola çevir. Arkadan öne alıyorum. 2 parmağımla sola doğru çeviriyorum. Arkadaki ilmeği ortadan alıp yukarı çekiyorum. Çevir, al, çek. Şimdi kenarda ters örgü yapacağız. 4 ilmekte yapıyorum sadece. Sizler kenarda 6 ilmekte yapacaksınız veya kaç ilmek koyduysanız o kadar ilmekte ters örgü yapacağız. Ama öreceğimiz ilmekleri önce çeviriyoruz. Burgu yapmayı unutmuyoruz. Çevir. 4 ilmekte burgu yaptım. Şimdi ipimi arkaya alıyorum. İkinci sıranın şablonuna da bakalım. Sıra başında bir tane düz, bir çapraz, bir düz, bir çapraz, bir düz, bir çapraz, sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sıra başında bir tane düz, arkadan öne alıp çektik. Bakıyorum. Şöyle sadece onları göstereyim. Sol, sağ. Çapraz yaptım. Parmağımla tutuyorum. Yumaktan gelen sıradaki ilmeğe baktım. İşte bu. Önce soldakinin içerisinden, daha sonra sağdakinin içerisinden geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar çapraz. Solu sağın üzerine çapraz. Tut. Arkadan. Önce alttakinin içerisinden, sonra üsttekinin içerisinden. Soldan sağa gelirken böyle, sağdan sola giderken tam tersi, önce sağdakinin içerisinden geçiriyoruz. Hop. Hop. Bir tek. Bir çapraz. Karıştırmamak için benim gibi tekrarlayabilirsiniz. Bir tek bir çapraz, bir tek bir çapraz diye. Kenarda 3 tane tek örmemiz gerekiyordu. Son çaprazı yaptık. Kenarda işaretimiz ayrı. Kaç tane ilmek var bakıyoruz. 1, 2, 3, yani düz örecektik. 3 tane düz ördüm. Kenara geldik. İşaretimi çıkartıyorum. Kenarda nasıl yapmıştık? Ters örgü değil mi? İlmeklerimi şöyle öne doğru atayım. Öreceğim ilmekler arkada. Bakın ilmekleriniz böyle dönebilir. Önce şöyle düzeltiyorum. Daha sonra sola çeviriyorum. Öndeki ilmeği içerisinden alıp çekiyorum. Arkadaki ilmeğin düz olduğundan emin olduktan sonra çeviriyorum. Ortadan alıp çekiyorum. Baktım, çevirdim. Önden arkaya alıp çektim. Baktım, çevirdim. Önden arkaya alıp çıkardım. Şimdi iplerim arkada. Örgümüzle, modelimizle birlikte kenarlarımız böyle örülerek gidecek. Ne yapıyorduk öndeki yaptığımız ilmekleri? Evet, sola çevir, arkadan öne düz örgü. Ama öndeki ilmekleri burgu yaparak düz örgü yapıyoruz. Sadece 4 ilmek üzerinde uyguluyoruz bunu. İşaretimi taktım. 3. sıramın şablonunu masamın üzerine aldım. 2 ilmek düz öreceğiz. Hemen sıra başında 1 ilmek düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Bakıyorum. Bir tane çapraz. Solu sağın üzerine çaprazladım. Sürekli solu sağın üzerine çaprazlayacağız. Hiçbir değişiklik olmayacak. Birbirinin üzerine gelecek bütün ilmeklerimiz. Bir tane düz örüyorum. Sıradaki ilmekleri çaprazlıyorum. Bir tane düz örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalacak. Ona da bakıyorum bir taraftan. Şimdi 2 4 kenar örgümüz, 2 ilmek kalacak. Bir tane düz ördüğüme göre bir tane de çaprazlıyorum şimdi. Bir tane çapraz yaptım. Kenar 4 ilmekte ne yapıyorduk? Burgu. Arkadan öne. Üçüncü sıramızın da sonuna geldik. Şimdi 4. sıramız için düz örgü yaptık kenarda. Şimdi ters örgü.
Önce ilmeği kıvırıyorum. Yumaktan gelen iplerimi öne aldım. Önden arkaya alıp çekiyorum. Diğerine işaretimi taktım ama buraya takmamıştım. Buraya da takıyorum karıştırmamak için. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Şimdi başlayacağız. Soldan sağa gidiyoruz. İplerimi arkaya aldım. 4. sıranın şablonunu da masamın üzerine aldım. Şimdi başlayabiliriz. Soldan sağa hareket ediyoruz. Sıra başında 3 tane ilmek düz öreceğiz. Daha sonra aynı tekniği uygulayarak gideceğiz. Yani bir çapraz, bir düz. Bir çapraz, bir düz, bir çapraz, bir düz. Sıramızın sonuna kadar gidiyoruz. Bir tane sıra sonunda düz öreceğiz. Sıra başında 3 tane düz. 1, 2, 3 düz örgümü yaptım. Şöyle baktığımızda da çaprazladığımız ilmekler yatay bir şekilde birbirinin üzerine geliyor. Şöyle görebiliyor musunuz? Bakın şunlar. Bak şuradaki. Örgümüze baktığımızda da hangisini çaprazlayacağımızı bir süre sonra çok iyi anlayacağız. Hemen solu alıp sağın üzerine çaprazlıyorum. İpler de karışmış. Onları da böyle düzlüyorum. Bir tane çaprazladıktan sonra ne yapıyorduk? Düz örgü yapıyorduk. Mutlaka araya bir tane düz örgü olacak ki örgülerimiz, zincirlerimiz kayabilsin. Çapraz. Bir tane düz. Şimdi ne yapmışız? Bakıyorum. İşaretli olduğumuz yer burası. Bir tane düz örmemiz gerekiyor sıra sonunda. Yani şu. Bakıyorum. Bir tane ilmek kalmış. Onu da düz örüyorum. Kenar örgüme geldim. İşaretimi çıkartıp şöyle burgumu yapıyorum. Yumaktan gelen ipimi öne aldım. İplerimi arkaya alıyorum. Ters örgüm bitti. Şimdi kenar örgüde düz örgüye geçtiğim için önce bir kenarı örelim. Modele karıştırmayalım bunu. Burgumu yapıp arkadan öne düz örgümü yapıyorum. Bu 5. sıra. Ben kenarda da yazmaya çalışacağım. 2. sıranın şablonunu 5. sırada uygulayacaksınız. Sıra başında 1, 2, 3 tane düz örüyoruz. 1, 2, 3 düz örgümüzü yaptık. Sıradaki nedir? Evet, solu sağa çaprazlıyoruz. Bir düz, bir çapraz, bir düz. Sıra sonunda bir çapraz yapıyorum. İşaretimin olduğu yer burası kenar. Bakıyorum bir tane düz kaldı. Bir tane çapraz yaptım. Bir tane düz kaldı. Onu da düz örüyorum. Şablona baktığımızda da daha iyi anlaşılır. Şimdi kenar öreceğim. Ters örgü. Şimdi düz. Altıncı sırama başlarken kenarda ters örgüyle başlıyorum. Kıvır, önden arkaya al. Soldan sağa devam edeceğiz. Sıra başında 2 tane düz örüyoruz. 2 tane düz örüyorum. 2 düz ördüm. Bir tane çaprazlayarak başlıyorum. Bir tane düz örüyorum. Son ilmeğimi çaprazladım. İşaretim burada. Bakıyorum 2 ilmek kaldı. Burada 2 ilmek düz örmem gerekiyor. Hemen sıra sonunda 2 ilmeği düz örüyorum. Kenarlarım için de ters örgümü yapacağım. İlmeklerimi kıvırıp önden arkaya alarak ters örgümü yapıyorum. Sizlerle birlikte 7. sırayı örmeye başlıyorum. Önce kenarı örelim. Yine aynı burgu tekniğini kullanıp düz örgülerimi yaparak 4 ilmeğimi örüyorum.
Şablonumu değiştireceğim. 7. sıramda 4. sıramın şablonunu kullanıyorum. Aynısını uygulayacağım. Sıra başında bir tane tek örüyorum. Bir düz, bir çapraz. 7. sıranın sonuna bir bakıyorum şablonda. 3 tane tek örmem gerekiyor. İşaretim, kenar işaretim burada. Bakıyorum. 3 tane tek kalmış. Çaprazlamayı bırakıp 3 tane tek örüyorum. 1, 2, 3 tek ördüm. Kenara geldim. Bunu nasıl yapıyorduk? Diğerinde olduğu gibi burgu arkadan öne. Burgu arkadan öne. 8. sıramı da sizlerle birlikte öreceğim. Daha sonra altta uyguladığımız çerçeveyi de üste uygulayarak battaniyemizin yapımını tamamen bitireceğiz. Şimdi 8. sıramıza başlayalım. Burgu yapıyorum. Ters örgü yapacağız. Ters. Kenarlarda bir ters, bir düz gidiyoruz. Unutmayalım. Üç yaptım. Şimdi 4. ilmeği de burgu tekniği kullanarak ters örgü yaptım. İşaretimi takıyorum. İlmeklerimi arkaya aldım. Şimdi şablonuma bakıyorum. 4. sıra kalmış. Hemen şablonumu değiştiriyorum. 8. sıramızı 2. sıranın şablonunu uygulayarak öreceğiz. 9. sıramızı şöyle aşağıya alıyorum. 3. sıranın şablonunu uygulayarak öreceğiz. 10. sıramızı 4. sıranın şablonunu uygulayarak öreceğiz. Hep böyle devam edecek. Yani battaniyemizi bitirene kadar, istediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle devam edeceğiz. Bu 3 şablon üzerinden hareket ediyoruz. 10. sıramızı ördük. Tekrar 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yani istediğiniz uzunluğa kadar devam edin. Şimdi 8. sırayı öreceğiz. Daha sonra 9'u örerek ben şu alttaki çerçeveyi yukarıya da uygulayacağım. 8. sırama başlıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane çapraz. Bir düz. Sizlerin daha iyi anlayabilmeniz için sürekli tekrar yapıyorum. Şimdi 3 tane tek örelim. 1, 2 ve 3. Diğerinde ne yapmıştık? Ters örgü. Hemen ipimi şöyle öne alıyorum. Kıvır, önden arkaya çek. Hiç vakit kaybetmeden 9. sıraya başlıyorum. Kenar örgümüzü biliyorsunuz. 4 ilmeği hızlıca örüyorum. Düz örgü kenarda. İşaretimizi yine takalım. 9. sıraya başlıyoruz. Bunu ördük. Şimdi şu 9. Ne yapacağız? Sıra başında 2 tane düz öreceğiz. Hemen yapalım. 1, 2 düz, 1 tane çapraz. Şöyle. Hop. Sıra sonuna bakıyorum. 2 tane tek örmemiz gerekiyor. Bu bizim 9. sıramız. Hemen 2 tane tek örüyorum. Şimdi evet. Örgümü burada sonlandırıyorum. Sizler böyle devam edeceksiniz. Şimdi şablonlarımı alıyorum. Kenardaki şu yaptığımız çerçeveyi yukarıya uygulayarak tamamen bitirelim. İlk sırada ne yapmıştık? Bütün hepsini burgu modeli yaparak başlamıştık değil mi? Aynısını yapacağız. Önce şu kenarı yapalım. Ortadaki ilmekleri de bu kenara dahil edeceğiz. Kıvırdım. Ters örgüye geldik. Çünkü burada örgümüz bakın ters örgü üzerine başladı. Ters örgüyle de bitirmek istiyorum.
Bu modeli ben uyarladım böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kenarı ördüm 4 ilmek tersten. Buradaki ilmekleri de kenara dahil ediyoruz. Aynı işlemi tekrarlıyorum bakın. Kıvırdım. Ters örgüyle aldım. Kıvırdım. Ters örgüyle aldım. Böyle devam edelim. Sıramızın sonuna geldim. İpimi arkaya alıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Arkadan öne düz öreceğiz. Yine aynı burgu tekniğine devam ediyoruz. Sıramın sonuna geldim. Örmeye devam ediyorum. Şimdi tersten öreceğim. Burgu tekniğini uygulayıp sıramın sonuna kadar ters örgümü yapıyorum. Tersten örgümü bitirdim. Şimdi bir sıra düz örgüsünü yapacağım. Her zaman burgu tekniğini uyguluyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim. Bu bizim son sıramız. Kıvırıp arkadan öne alıyorum. Son bir ilmek. Evet. Son sıramızı da ördük. Şimdi ilmeklerde kapama yaparak örgümüzü bitireceğiz. Sağdan başlıyorum. Sola doğru kapatacağım. Sağdaki ilmek, soldaki ilmek, soldakini sağdaki ilmeğin içerisinden alıp çekiyorum. Solu sağın içerisinden alıp çekiyorum. Şöyle bir görüntü oluşacak. Siz burada yumağınızı tamamen bitirirsiniz. Bu kestiğim ipi son ilmeğimin içerisinden alıyorum. Şöyle kenara tutturacağım. Arkadan buradaki ilmeklerin arasından aşağıya alıyorum. Bir tane de şöyle düğüm atacağım. Sökülmemesi için. İsterseniz iğne iplikle de şöyle tutturabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi şu aralarda böyle kaybedebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi başladığımız sıfır noktasında bıraktığımız ipi de aynı şekilde örgümüz sökülmesin diye şöyle bir düğüm atıyoruz. Evet, son olarak ilmeklerimizi kapadık. Kalan iplerimizi de arkada kaybettik. Böylece battaniye yapımında tamamen bitirdik. Ben tek kişilik battaniye yapımında 13 yumak kullandım. Uzunluğu 2 metre, genişliği 1 metre 35 santim oldu. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.